Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün biberle muhteşem bir kahvaltılık tarifi paylaştım. Hem yapımı çok basit hem de gerçekten de çok lezzetli. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 10 tane biber var. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde doğruyorum. Bu arada sivri biberleri gördünüz. Kalın biberleri tercih ederseniz daha da iyi olacaktır. Renk vermesi ve lezzet vermesi için de 2 tane kapya biber kullandım. Tavaya yarım su bardağı zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra kırmızı biberleri ilave ettim ve yaklaşık olarak 2 dakika boyunca soteledikten sonra yeşil biberleri ilave edeceğim. Şu anda yüksek ateşte her ikisini de yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce kızartacağım. Biberler kızardıktan sonra 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım ve ortalama 1 dakika boyunca güzelce karıştırdım. Tamamen un kokusunun dağılması gerekiyor. Baharatlarını ilave ediyorum. Kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ilavesi yaptım. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir bardak soğuk süt ilavesi yaptım ve ortalama 2 dakika daha ocakta kalacak ve ardından hemen servis yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi süt tamamen çekildi. Güzel de bir kıvam aldı. Şimdi hemen tabağa alıyorum ve gerçekten de çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bilhassa geç kahvaltılar için muhteşem bir tariftir veya işten geldiğinizde hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Hemen sıcağı sıcağına üzerinde evinizde ne varsa istediğiniz bütün peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Kaşar ben çok ile kullandım. Çok güzel yakışıyor. Tavsiye ediyorum. Eğer evinizde varsa bol miktarda sıcağı sıcağına hemen üstüne ilave edip servis edebilirsiniz. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. İçindeki kırmızı biberler güzel bir renk veriyor ve lezzet veriyor. Eğer evinizde yoksa tabii ki de kırmızı biber de kullanmayabilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videomu, bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.